Yeni bir YouTube videosuna herkese merhaba, ben Bekir. Bugün Sarıalan'dan Softoban Şelalesi'ne kadar Bedirhan'la beraber yürüyeceğiz. Bu benim YouTube'daki 10. videom. İlk videomda da bu rotayı yürümüştüm. Ancak o zaman sonbahardı. Şu an kışın karda bir doğa yürüyüşü yapıyor olacağız. Yürürken manzaralarımızın hepsi böyle beyaz olacak. Şu an yürüyüşe başladık. Sarıalan'dan, milli bir patikadan yürümeye devam edeceğiz. Burada kış yürüyüşü yapan dağcılar da oluyor. Onların açtığı ve benim de daha önceden bildiğim patikadan ilerliyoruz. Manzaralar muhteşem. Kar biraz derin olduğu için yorucu oluyor. Öyle iyice aça gidiyoruz. Göstereyim. Yürüyüşe devam ediyoruz. Yolu yarıladık sayılır hemen hemen. Özellikle kışın yapılan yürüyüşlerde en önemli şeylerden birisi terlememek. Çünkü terlerseniz bu havada vücudunuzda ki ıslaklık sizi daha fazla üşütebilir. O yüzden giydiğiniz kıyafetler çok fazla önem arz ediyor. Size hemen şuradaki manzarayı göstermek istiyorum. Olabildiğince kuru kalmak ve terlememek en büyük, en önemli faktörlerden biri. Şuradan geçeceğiz. Tabii ki karda yürürken, kışın yürürken giydiğiniz kıyafetler de çok önemli. Ayakkabınız çok önemli. Hiçbir şekilde ıslanmamanız gerekiyor. Ben softshell pantolon kullanıyorum. 4x4 taban olan da bir dağcılık botu kullanıyorum. Altımda ve üstünde termal içlik var. Onun üstünde de su geçirmez bir ceket kullanıyorum. Kışın yaptığınız doğa yürüyüşlerinde kıyafetin önemi çok büyük. Bot bile bazen yeterli olmuyor. Şu an Bedirhan'ın ayağında gördüğünüz tozlukları da kullanmamız gerekiyor. Çünkü batak karda ayağımıza kar girmesin diye tozluk kullanıyoruz. Tozluk da membrandan üretiliyor. Yani hiçbir şekilde su geçirmeyen bir yapıya sahip. Bu da sizi olası ıslaklık durumlarından koruyor. Ve bunların hepsinin dışında tek başına doğaya yürüyüşe çıkmamalısınız. En azından daha önce birden fazla kez gruplarla doğa yürüyüşü yapmış
ve doğayı tanıyor olmanız lazım. Çünkü gerçekten doğada şaka yok. Çobankaya'ya çok az bir mesafemiz kaldı. Yürüyüş gayet güzel gidiyor. Güneş çıktığında kar çok fena yansıyor. Hiç önümü göremiyorum. O yüzden güneş gözlüğü kullanmak zorundayım. Bence gayet güzel yürüdük. Bana da öyle geliyor. Biraz hızlı yürümüş olabiliriz. Ama tadını da çıkardık. Hava bugün çok güzel Uludağ'da. Zirve tırmanışı videosundaki gibi değil yani. Aynen zirve tırmanışındaki gibi rüzgar yok. Ama zirveyi şu an görüyorum yani orada yine bir şeyler oluyor. Şu Akandere'den karşıya geçmeye çalışırken şuradan ilerledik. Orada bir tepe vardı. Ayağımı atar atmaz dizime kadar suya attım. Çobankaya çok az kaldı ama ayağım ıslandı biraz. Çorabımı hemen değiştirdim. İşte ayağımı poşet geçirdim. Şimdi buradan geriye sarı alana yürüyeceğiz. Zaten saatte 2-2.30'a doğru geliyor. Hani buradan sonra devam etmek de mantıklı olmaz. Zaten geçecek bir yer de bulamadık. Önceden orada köprü vardı, onu da kaldırmışlar. Şu an sarı alana doğru geri dönüşe geçeceğiz. Hiç risk atmaya gerek yok. O an orayı çekmeyi düşünemedik bile. Bayağı ıslandı ayağım şu an. Devam etmek mantıklı değil. O yüzden sarı alana geri yürüyeceğiz. Çobankaya'ya geldik sayılır. Zaten şurada taşların başlangıcından, şu ormandan çıktıktan sonra 100 metre ilerisi Çobankaya olarak gözüküyor. Şimdi ufaktan geldiğimiz yerden sarı alana doğru geri dönüyoruz. İşte bu da biraz malzemenin önemini gösteriyor. Başınıza doğada her türlü kaza gelebiliyor. Ayağım ıslandı. Suya battım. Ama yanımda yedek çorap ve poşet vardı. Değiştirdim hemen. Ki pantolonun softshell olması da buna çok fazla korunak sağladı ki ayağım çok fazla suyun içinde kalmadı. Bedirhan nasıl düştüm dereye? Abi çok talihsiz bir kaza yaşadım. Hiç beklemediğimiz bir şekilde düştüm. Ayağım biraz ıslandı. Biraz değil bayağı ıslandı. Biraz değil bayağı ıslandı. Bildiğin dizime kadar girdi. Allah'tan pantolon ve bot biraz daha kış şartlarına uygun olduğu için. Aynen. Bir de çorabı değiştirdik. Ayakkabının Yine içine daha az etkilendi. poşet koydum. O yüzden biraz daha az etkilendi. Geldiğimiz yerden geriye dönüyoruz. Yağış hızlandı abi. Aynen yağış da hızlandı. Şansımıza. Geri dönüş yolunu daha da hızlı yürüdük. Biraz sonra
Normal. Kayak motorlarının kaydı. Yola çıkacağız. Ondan sonra bir yerde oturup bir şeyler atıştıracağız. Çantamızdaki yiyeceklerden yiyeceğiz. Çay içeceğiz. Burası böyle donmuş. Sarı alana ulaştık. Şimdi biraz burada dinleneceğiz. Termoslarımızdaki sıcak sudan çay içeceğiz. Bir şeyler atıştıracağız. Soğuk havada. Yudum nasıl iyi gelmiş. Aynen, soğuk havada şu çay mükemmel oluyor ya. Şu tozlukları bir çıkaralım. Ayağıma bakayım tek. Baksana nasıl kas katı kesilmiş. Nasıl açıldı? Fokus. Şuradan aşağıya komple dereye girdim. Ayakkabı da hala ıslak. İçi nemli de çok istiyor. Islanmış ayağım. Zaten aşağı gidiyoruz şimdi. Ama böyle de sürünmüş. Bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Böyle maceraların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bugün havadan hiç bahsetmedik ama Uludağ'da hava gündüz -14 derece gösteriyordu. Sarıalan'da belki biraz daha düşük olabilir. Aşağı yukarı yaklaşık 7-8 kilometre yürümüşüz. Tabii bunu karın üstünde yürüdüğümüz için daha da bir yorucu oluyor. Şu an epey yorgun hissediyorum ve sağ ayağım çok üşüyor. Senin için talihsiz bir gün abi. Olsun. Bu da maceraya dahil. Yapacak bir şey yok.